Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amasya ve Tokat yöresinde bolca bulunan C vitamini deposu kuşburnu marmelatı tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden lezzeti paha biçilemez kuşburnu marmelatı tarifime geçiyorum. Kuşburnu meyvesini Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı olan dağlarından, derelerinden topladık. Toplama aşamasında köydeki arkadaşlarımızdan yardım aldık. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Toplamış olduğumuz kuşburnularını elekten geçiriyoruz. Bu aşamada kuşburnunun içerisinde olan kaba otlarını, çöplerini temizlemiş olacağız. Eleğin içerisine biraz kuşburnu koyduktan sonra güzelce eliyoruz. Bütün kuşburnu meyvelerini bu şekilde elden geçirdik. Daha sonra tahtanın üzerine koyarak tekrar sap kısımları olanlarını temizliyoruz. Temizlemiş olduğumuz kuşburnularını 4-5 parçaya bölerek büyükçe leğenlerin içerisine koyuyoruz. Burada bolca suyla 3-4 defa yıkıyoruz. İlk yıkama işleminden sonra suda bekletiyoruz ve daha sonra güzelce yıkayıp süzdürüyoruz. Bu aşamada kuşburnuyu ovalayarak yıkamaya özen gösterin. Yıkadığımız kuşburnuyu tekrar süzgeçten geçirerek yıkıyoruz. Kuşburnuyu ilk olarak ön haşlama işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için yıkamış olduğumuz kuşburnuları genişçe bir kovanın içerisine koyuyoruz. Kuşburnularımızı bakır kazanda haşlayacağız. Kazanı ateşin üzerine koymadan önce güzelce deterjanlıyoruz. Böylelikle odun ateşinde yaktığımız zaman bu kısımları yanmayacak. Hafif kararma olacak ve çok çabuk bir şekilde temizlenecek. Kazanımızı ocağın üzerine koyduk fakat altına ateşlemedik. Kuşburnunun hepsini içerisine boşaltıyorum. Ben ilk aşama olarak 36 kiloyu pişirdim. Daha sonra diğerlerini pişireceğiz. Kazanın içerisine koymuş olduğumuz kuşburnularının üzerine ılık su ekliyoruz.
Daha sonra alt kısmını ateşliyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. 6 saat boyunca odun ateşinde kuşburnularımız pişecek. Bu aşamada mutlaka arada bir de karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kuşburnularımız kaynamaya başladı. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Altı saatin sonunda kuşburnularımız oldukça güzel bir şekilde pişti. Sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum. Bir tanesini alıyorum, parmağımla eziyorum. Görmüş olduğunuz gibi oldukça yumuşak oldu. Bu aşamadan sonra artık kuşburnunun ağzını kapatacağız. Altında kalmış olan çok hafif ateşle sabaha kadar duracak. Kuşburnunun sıkma işlemini ben 2 aşamasında sizlere göstereceğim. Bir tanesi bu şekilde sabah erkenden kuşburnuyu alıyoruz ve sıkmak için makineye götürüyoruz. Bu işlem en kolayı. Haşlanmış olan kuşburnular makinenin üzerinden koyuluyor, diğer taraftan suya akıtılıyor. Çıkan kuşburnu suyu çok ince elekten geçiriliyor. İnce elek sayesinde kuşburnunun içerisinde bulunmuş olan ince dikenlerden de kurtulmuş oluyoruz. İkinci yöntem olarak da haşlamış olduğumuz kuşburnuyu kalın bir blenderdan geçiriyoruz. Bizim memlekette herkesin evinde hemen hemen bu blenderdan var. Sadece kuşburnu yapımında değil, salça yapımında da kullanılıyor. Haşlamış olduğumuz kuşburnu tamamen püre haline gelinceye kadar el blenderından geçiriyoruz. Daha sonra soğuması için 2 kaba ayırıyoruz. Soğutmuş olduğumuz kuşburnuyu ilk olarak kalın kevgirin üzerine koyuyoruz. Birkaç kap koyduktan sonra elimizle sallayarak burada süzdürüyoruz. Bu işlemi yaparken mutlaka kalın bir eldiven takın.
Yoksa kuşburnunun ince dikenleri elinize batar, gerçekten çok kötü oluyor. Kalın kevgirden geçirmiş olduğumuz kuşburnu çekirdeklerini ve dikenlerini sıkıyoruz. Daha sonra ılık bir suyun içerisine boşaltıyoruz. Bunu da tekrar kalın kevgirden geçireceğiz ve daha sonra ince kevgirden geçireceğiz. Kevgirden geçirmiş olduğumuz kuşburnu suyunu ince eleğin içerisine koyuyoruz. Tekrar bir elekleme işlemi gerçekleştireceğiz. İnce eleğin üzerine koymuş olduğumuz kuşburnuyu elimle güzelce geçiriyorum. İnce elekten geçirmiş olduğumuz kuşburnunun fosasını sıkıyorum. Kevgirden geçirmemize rağmen tekrar çekirdek ve dikenler çıktı. Bunları da elimle sıkıyorum. Artık bu aşamadan sonra bunları çöpe atıyorum. Bu işlemi de bitirdikten sonra altta biriken kuşburnu suyunu tekrar elekleyeceğiz. Bu aşamada eleğin içerisine kuşburnuyu koyuyoruz. Sadece sağa sola sallayarak akmasını sağlıyoruz. Böylelikle kuşburnunun içerisinde hiçbir diken kalmıyor. Evde yapacağınız zaman bu işlemi uygulayabilirsiniz. İlk olarak kalın ilistirden geçiriyoruz. Daha sonra 2 kere ince elekten geçiriyoruz. Bu işlemi de bitirdikten sonra artık pişirme zamanı. Bakır kazanın içerisine 400 gram tereyağını ekliyorum. Daha sonra içerisine 18 kilo şekeri ekliyorum. Bu arada ocağımızın altını hala yakmadık. Şekerin ve tereyağının içerisine 36 kilo elekten geçirmiş olduğumuz kuşburnu suyunu ekliyoruz. Yani bu şekeri ayarlarken yarı yarıya koyuyoruz. 36 kilo kuşburnuya 18 kilo şeker koyuyoruz. Kullanılacak şeker ölçüsü budur. Böyle çok kıvamında ve çok lezzetli oluyor. Ocağımızın altını yakmadan önce güzelce şekerimizin iyice erimesi için karıştırıyoruz. Bu arada tarifimdeki bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şekeri ve kuşburnu suyunu güzelce karıştırdıktan sonra kazanımızın altını ateşliyoruz. Kuşburnumuzu aşağı yukarı 4 saat boyunca bu şekilde pişireceğiz. Kuşburnu marmelatımız kaynamaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi rengi de oldukça güzel. Kaynamaya başladıktan hemen sonra içerisine 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Odun ateşinde iyice koyulaşıncaya kadar kuşburnumuzu bu şekilde pişiriyoruz.
4 saatin sonunda kuşburnumuzun olup olmadığını öğrenmek için tabağın içerisine koyup test yapacağız. 3 yemek kaşığı kuşburnuyu temiz bir tabağın içerisine koyuyorum. Soğuması için kenara ayırıyorum. Kuşburnumuz soğudu, ortasından kaşıkla çizik atıyorum. Kuşburnumuzda hiçbir akma olmadı, kıvamı oldukça güzel. Kazanımızı indiriyoruz, artık kavanozlama için hazırlıyoruz. Bu aşamada kuşburnunun hala çok kaynar olması gerekiyor. Kış boyunca tüketeceğimiz kuşburnu bu şekilde vakumlanacak. Honiyi alıyorum, kavanozun ağız kısmına koyuyorum. Kavanozun ince kısmına gelinceye kadar kuşburnudan koyuyorum. Birkaç tane doldurduktan sonra daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. ...36 kilodan yapmış olduğumuz kuşburnuyu küçük büyük kavanozlara bu şekilde koyuyorum. Ben küçük şişelere koyuyorum, annem biraz daha büyük şişelere koymayı tercih ediyor. ...36 kilodan yapmış olduğum bu kuşburnudan toplamda 46 tane 500 mililitrelik, 52 tane ise 250 mililitrelik kavanozla kuşburnu çıktı. Hazırlamış olduğum kuşburnu kavanozlarının üzerini kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekleyecek. Ertesi gün kavanozların üzerini açıyorum. Hepsinin kapağı içeriye doğru çökmüş ve çok güzel bir şekilde vakumlanmış. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Ben size 36 kilo olanı gösterdim. Aslında 150 kilo yaptık. Bu kuşburnunun hepsini 5 parça halinde pişirdik. 150 kilodan yapmış olduğumuz kuşburnudan toplamda 140 tane 1 litrelik kavanozla, 46 tane 500 mililitrelik kavanozla, 52 tane 250 mililitrelik kavanozla kuşburnu marmelatımız çıktı. Aslında 1 litrelik olanların hepsi sipariş. Ünlü bir restoranın kahvaltılarında ikram edilecek. 250 ve 500 mililitrelik kavanozdaki kuşburnular annem ve bana ait. Bu kuşburnuların hepsini 5 gün içerisinde yaptık. Sizlere bir de bu güzel kuşburnunun iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça güzel oldu. İsterseniz bu kuşburnuyu kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Ya da ekmeğinizin üzerine sürerek kahvaltıda afiyetle tüketebilirsiniz. Kavanozda kalan kuşburnuyu da şöyle değerlendirebilirsiniz. Kavanozun içerisine 1 su bardağı suyu ekliyorum. Kapağını kapattıktan sonra güzelce çalkalıyorum. Daha sonra meyve suyu gibi bardağı boşaltarak afiyetle tüketiyorum. C vitamini deposu olan bu kuşburnuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.
Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.